arama beni. Annem yolar temizler Tevhid abla hiç. Anne. Asıl amacına döner misin lütfen? Döneceğim. Önce şu otlar bana yapışacak, haberin var mı senin? Var. Hadi Ondan bakayım. sonra da beni kaşındıracak, uyuz edecek. Tamam hadi bakayım. Heh. Şimdi sevgili dostlar, Tevhide bacımın serasına girdik. Şöyle taze taze yerlerinden güzel güzel fasulyeler topluyorum, bakın. Yani bahçenin usulünü çok bilmiyorum ama gene de elimden geldiği kadar bahçesine zarar vermeden toplamaya çalışacağım inşallah. Hani derler ya, bir atasözü vardır. Geçinin uyuzu suyun gözünden içerimiş suyu. Ben de engin yerlere sığmıyorum, işte böyle hani bilmeyenin depesinden toplanır ya, işte depesinden tazesini topladığımı zannediyorum en azından. Bu atasözüdür. Geçinin uyuzu suyun gözünden içer suyu, yani en üstten. Ya Allah'ım ne büyüksün ya Rabbi. Ne laflara bak. Şimdi ben de böyle topluyorum. Böyle içi böyle taneli taneli çok güzel fasulyeler pişireceğiz inşallah. Yiyeceğiz. Demeyin ki hani bu fasulyenin içi varmış, niye böyleymiş demeyin. Bak ne kadar taze ve güzel. Adı üstünde Ayşe Kadın Bacım bu. Ayşe kadın fasulye mi? Evet. Sırık da deniyordu hani. Sırık ayrı kızım, sırık bu değil. Ha. Sırığı ben sana, sevgili dostlarım, eğer Tevhide bacıma soralım, varsa onu gösterelim ona. Ama bu sırık değil. Fasulye tarlasında fasulyesiz kalmış gibi annem topluyor. Ama çok güzel. Baksana, ben yine de depesinin tazesinden topluyorum. Güneşin vurduğu yerler daha ala ala olmuş. Hani sakın kimse bir şey düşünmesin. Düşünsene yazacak anam. Tarladan topluyorsun ha. Şunlar güneş çok vurduğu için böyle güneş alası olmuş. Ne yapalım şimdi, vaz mı geçelim fasulyemizle? Öyle olmuşlar diye. Bence çok güzel ve harika. Hadi toplamaya devam etsen ben geliyorum. Tamam mı? Sen bak şimdi. Ne var? Fasulye dolu. Aynı da ağaçtan toplama ya. Kızım bir uçlu toplanır fasulye. Ben ne bileyim ya, ben tarla mı biliyorum. Ben zaten içine girdim mi kaşınıyorum. O zaman niye daha niye konuşuyorsun? Yetmez mi? Yeter. Biraz daha yapalım mı? Ben bilmem. Ev halkı Tevhide ablaya sor. Bakın şöyle tazecik dalından biberlerimizden de 2 tane alıyorum. Tevhide bacımın hakkını helal etsin. Anne. Bunu da içine doğrayacağım. Kız belki yemezler kız. Herkesin damak tadı farklı. Hayır canım, bizim sen yeşil biber kültürümüz. niye yemesinler? Allah Allah, sen de bir alemsin ha. Kimi sarımsak yemiyor, kimi soğan yemiyor. Ya yemezlerse yemesinler. Ben pişireceğim bildiğim gibi. Yiyip yememek onlara kalmış bir şey. Allah Allah. Tarlayı toplayabilmişsin çok şükür. Şuraya otursam çekimi şöyle alırsın, daha güzel olur değil mi? Hayır. Böyle oturman gerekiyor Böyle ya. mi oturuyorum? Hı. Şimdi dostlar fasulyemizi topladık, geldik. Sıra geldi ayıklamasına ve pişirmesine. Aha bir de bak, şu otları çektim ama yine de bana yapışmış. Yapışır. Onlar çok pis yapışkan. Uçaklar geçiyor gene. Evet. Üstümüzden geçmiyor. Sabahlar üstümüzden geçiyor tam. Uzaktan geçiyor. Şöyle ayıklayacağız. Bunların kabukları pişer. Çok taze çünkü, bakın. Ben böyle iri iri seviyorum. İri taneli seviyorum anne fasulyeyi.
Zaten Barbunya gibi, yağlı fasulye gibi. Şuraya koy şu şeyi. Şuraya at. İstiyorsan şuraya koy. Önemli değil. Şunun da içini çıkarayım bakayım bir. Barbunya olmuş o. Evet. Böyle bol gilikli bir taze fasulye pişirelim de mis gibi yiyelim şöyle. Uçlarını alıyorsun, kopartıyorsun. Evet. Göster bakayım uçlarını nasıl alıyorsun. Ha böyle. Zaten şu tarafını toplarken koparttım. Bu kadar. Bakın bir tane şeyi yok, kılçığı yok. Çok güzel bir fasulye bu. Evet. Pazarlarda lütfen pazarda satan, kenarda köşede satan ablalardan alın en çok. Kedilerle köpekler gene yok ama ortada. Hayvanlar sıcak diye bayılmıştır. Su suluyorlar ha. Ha? Motor çalışıyor, su motoru. Ama şu sıcakta su sulanmaz ki. O zaman normal motor, bilemedim. Al bakayım kah. Bunu sen temizle, ben de bunun altını şey edeyim. Külleyeyim. Hadi bakayım külle. Sen yaşlı mısın? 15 yaşındayım Dilek. 15 diyerek hakaret etme kendine. Ben şişkoyum demiyorsun. Ya şişkoyum, yaşlıyım. Daha var mı sesi? Her şeyi kabul etti. Niyedim şimdi senden uğraşana kadar giderim Karadeniz'de. Karadeniz'in dalgalarına düşerim daha iyice. Ayıp olmuyor mu be? Ne ayıp oldu? Ne gördün benden be? Ne çektin benden ya? Karadeniz sularını bile tercih ettim ben. Al suyu anacığım, buyur. Peh. Bak kavga etme potansiyelim bile yok, biliyor musun? Senin. Vallahi yok. Kavga etme potansiyelim bile yok. Ha, bu kadar su koyduğumu yeter. Şimdi tenceremizin içi temiz, dışını külleyecek. Şöyle tutacağım. Hamur yoğurmadan, haç karmadan öğrendik bu işi. Kenarlarına da iyice sürelim ki kenarlarını yıkarken kolay olsun. Şimdi de şöyle şu külden içine salmayacak şekilde her yerine ne yapacağım kuru külden? Şu tarafına da yapabildim mi bir görmem lazım. Ah, yapmışım, aferin bak. Şimdi de şöyle koyacağım. Bu burada biraz duracak. Hah, ben elimi yıkayacağım şimdi. Böyle döküleni dökülecek. Şimdi de içini dolduracağız. Şimdi dostlar, sloganımız neydi? Kavurursan lezzetli, bastırırsan yani kavurmazsan sağlıklıydı. Biz ne yapacağız? Sağlıklı yapacağız. Şimdi fasulyelerimizi güzel yıkayıp tenceremizin dibine koyacağız. Neden? Biz sağlıklı yemek istiyoruz. Yaz gününe... Anne su akacak delik yerinde. Aksın, olmaz. Bakın böyle tertemiz fasulyelerimizi, bu ikinci yıkayışımız dostlar. İlkini göstermedik. Zaten bahçeden de kendimiz topladık tertemiz. Onun için de size şöyle bir, yine de yıkamadı demeyin diye ikinci yıkayışımızı gösteriyoruz. Şöyle dibinden alacağız. Böyle bakın, böyle taneli taneli, gilikli gilikli. Oh, mis gibi bir yemeğimiz olacak. Şöyle. Gilik çekirdek demek bu arada. Evet. Fasulyenin tanesine biz gilik diyorlar burada, Antalya'da. Biz fasulye deriz. Bakın böyle güzelce bastıracağız tenceremizin içine.
Tenceremizi dolduramadık. Ama doldursak da bu kadar yiyecek kimse yok dostlar. Ne yapalım şimdi, doldurduğumuzda işe yaramayacak. Ancak bu kadar yenir. Diyeceksiniz ki koca serayı gezdiniz de bir şey dolduramadınız. Bir tanesini doğramadan atmışım. Hiç bıçak kurmadan böyle kırmayı seviyorum ben dostlar. Şimdi bu suyu şöyle serpelim. Ve yıkayıp buraya koymuş olduğumuz soğanlarımız ve fasulyelerimiz burada. Şimdi de şöyle. Dostlar biz burada havaalanındayız. Antalya havaalanının yakınında olduğumuz için uçak üstümüzden geçiyor, yanımızdan geçiyor. Ses hiç bitmiyor. Vallahi bıçağımızla kesmenin ucu ölüyormuş. Biberi bile kesesi yok. Burası tarım bölgesi olduğu için değişik tarım sesleri de duyarlar. Evet. İşte bu kadar. Yeşil biberimizi de doğradık. Şimdi de konservemizi koyacağız. Tabii kızım açacak, ben açamayacağım. Şöyle bol domatesli olsun. Bu kadar domates yeter. Kabuğunu soyup domates getirmiştim ama bu domates buna yeterli. Onu koymayı düşünmüyorum. Sadece şimdi şöyle tuzunu atıyorum. Herkes kendine göre atsın. Sonra şöyle bir çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağlı harika bir fasulye yapacağız. Şöyle en kolay, en basit, en pratik fasulye yemeği. 2 çay bardağı da su koyuyorum çünkü ateş hızlı yanacağı için dibine yanar. Siz bir çay bardağı da koyabilirsiniz eğer susuz seviyorsanız. Böylece tamam. Şimdi kapağını da ver kızım, ağzını kapatalım. Ateşimizi yakalım. İşte böylece tamam, bitmiştir dostlar. Şimdi ocağa koyacağız ve pişecek. Dün yeni uydurmasyon adı olan çöplük koyu ama eski adı Göynük koyu olan ve hala da Göynük koyu olarak anılan ama insanların nedense çöplük koyu dediği yerden topladık bunları. Bu kozalakları. Şu şey kağıdı ver de bir tane daha tutuşturayım. Tamam. Tencereyi. Ateşi ben yaktım bu arada. Başardım ya valla. Ya tepesine koymazlar, şuraya koyarlar şöyle. Ateş yakmamı bile beğenmiyorsun ya. Beğenmem. Bir insan evladını bu kadar mı beğenmez? Hor görür ya. Söndürdün yanan ateşimi. Koydum ocağa. Eğer oldu, dur. Eğrisini doğrultalım. Şimdi doğru oldu. Koy. Tamam, kapat kapağını. Artık o öyle yavaş yavaş pişecek dostlar. Annem burada neler yapıyor bir bilseniz. Bunun annemin ne yaptığını öğrenmek istiyorsanız YouTube'daki gelin.
görün, bakın. Yeşil fasulye yemeğinden sonra onu yayınlayacağız. Bence de. Çünkü tek elimle ben yapamam. Bunlar da çiğ. Hı hı. Soğanları pişsin diye mi? Çok güzel pişmiş. Ne arıyorsun kız orada? Ne arıyorsun? Yemekler aşağıda bir şey. Hayır. Böcek gördü. Ay düşüyor. Kara bir böceği gördü şimdi, boynuzlu. Onun peşinde. Yakaladın mı onu? Aşağı mı attın, yakaladın mı? Nereye gitti böceğin? Hah, burada böcek. Senin yüzünden avundan vazgeçti gidiyor daha. Yok, beğenmedi onu. Ya beğenmedin. Beğenmedi. Görmüş. Ağaca o yüzden çıkmış. Ta nereden geldi bu? Bakın çok suyu da kalmadı. Gayet güzel. Biraz da daha çekecek ve pişmişliği de çok güzel. Böylece bakın zeytinyağlı fasulyemiz ateşte bastırma usulü pişti. Kolay, pratik. Evet. Herkesin yapabileceği, evlerde özellikle de ev yemeği olarak. Şöyle bir de piştiğine bakacağım şimdi dostlar. Servisinde görüşürüz. Ben şöyle bir bakayım bakalım. Bakayım derken yemem lazım. Değil mi dostlar? Yanma. Pişmiş. Çok güzel pişmiş. Lokum gibi olmuştur kız o. Evet, çok güzel pişmiş ama elim yandı. Tamam. Bakın şimdi servis zamanı. Gözünü seveyim ateş yemeğinin ya. Vallahi biraz meşakkatli ama inanılmaz güzel. Biz bunun yanında bulgur pilavı yiyeceğiz. Evet, yanına bulgur pilavı koyabilirsiniz. Ayran, turşu. Ayran yapabilirsiniz. Bakın suyu çok kalmamış dostlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Harika bir taze fasulye yemeğimiz oldu. Zeytinyağlı.